Beckham'ın çığlığını duyduktan sonra ne kadar süre baygın yattım ve boğazımın etrafında düğümlendiğini hissetmek, anlatıldığı gibi önceki bölümde, en ufak bir fikrim yok. Bunu sadece ne zaman biliyorum, duyularım tekrar bana geldi. Kendimi tam bir karanlıkta buldum. Boynumda kordon yoktu, doğru, ama bir şeyler hala vardı, çevresini oldukça hoş olmayan bir şekilde çevreliyordu. Elimi kaldırırken, büyük bir şaşkınlıkla, bunun demir bir tasma olduğunu keşfettim. Yan tarafında asma kilitli ve arkadaki bir duvarla iletişim kuran bir halka ile sabitlenmiş, sağlam bir zincir ile tekrar bir halka ile, dön. Bu uğursuz keşif, beni nerede olduğumu bulmak için avlanmaya başladı ve bu şeylerin ne anlama gelebileceğine dair bir ipucu için. Bir odada olmam, ellerimi arkama koyarak dokunabildiğim gerçeğinden açıkça anlaşılıyor. İki duvar bir köşe oluşturuyordu. Ama kasabanın hangi bölgesinde böyle bir oda olabilir? Anlatacağım bir şeydi. Ancak bir şey açıktı, duvarlar tuğladan, sıvalanmamış ve kağıttan tamamen masum değildi. Karanlığı bir ışık ışını bile hafifletmediği için, elimi biletimin içine soktum, kibrit taşımaya alışkın olduğum cebde ve benim esirler beni onlardan mahrum bırakmamış, birini yakmış ve etrafıma bakmışlardı. Evet, öyleydi, o küçük parıltının aydınlattığı kasvetli bir sahne. Bulunduğum oda küçük bir tane vardı, sadece yaklaşık 10 feet uzunluğunda ve 8 feet genişliğindeydi, ama dik durabilseydim, elimi kaldırabilirdim, tavanın 2 ya da 3 inç yakınında. En sol en uzak tarafta köşe bir kapı vardı, sağdaki duvarda, ama umutsuzca ötesinde erişimim, neredeyse tamamen tahtalarla kaplanmış alçak bir pencereydi. Hiçbir şeyim yoktu, daha fazlasını görme fırsatı vardı. Çünkü bu gerçekleri fark ettiğim zamana kadar, kibrit parmaklarıma kadar yanmıştı. Üfledim ve acele ettim, bir tane daha yak. Tam bunu yaparken, alçak bir inleme kulağıma ulaştı. Daha uzak bir uçtan geldi odanın için. Yine kibriti havaya kaldırdım, bu sefer bir kapının karşısındaki köşede sıkışmış bir figür. Bir bakışta anladı bana, genç arkadaşım Beckham'ın Markis'i olduğunu düşündüm. Görünüşe göre hala baygındı, ama onu 2 kez çağırdım. Adını söylemedi, cevap vermedi, aynı pozisyonda devam etti. İnleyerek, eskisi gibi yumuşakça. Ona aceleyle bakmaya sadece zamanım vardı. Sonra son kibrit parmaklarıma kadar yandı ve söndürülmek zorunda kaldı. İle ışığın gidişi ve tekrar baygınlık beni sardı ve düştüm, köşeme geri döndüm. Tam anlamsız olmasa da, kesinlikle bilinçsizce pozisyonumuzun hemen garipliği. Düşünce gücüm bana geri döndüğünde gündüz olmuştu ve uzun sürdü, güneş ışığı deşiklerinden içimize sızıyordu, pencere üzerindeki tahtalar. Üzgünümle oda daha da küçük görünüyordu ve birkaç saat boyunca kibrit ışığında incelediğimden daha karanlık önce. Genç Markiz, benim gibi köşesinde baygın halde yatıyordu, son gördüğümde. Ama ışık büyürken meraklı olduğunu fark ettim duruşu. Kendi koşullarından çok dış koşullardan kaynaklanıyordu zayıflık. Çünkü onun da benzer bir duvarla sabitlendiğini görebiliyordum. Tasma kendi kakam. Saatimi çıkardım, belki de elinden alınmamıştı, bekledi ve kadranı inceledi. Saat 6'da 5 dakika istiyordu. Sonra cebime koyup ikinci kez kendimi nerede olduğumuzu keşfetmeye çalış. Konumum ve zincir yüzünden beni bağladı, bunu sadece dinleyerek yapabilirdim. Gözlerimi kapattım ve tüm varlığımı kulağıma koydu. Bazı anlar boyunca hiçbir ses ödül vermedi dikkat. Sonra sağ tarafımdaki komşu bahçede bir penis ötü şehvetle, solumda bir köpek havladı ve bir an sonra zayıf bir sesi duydum, sokaktan birinin geldiği sesi. Yaya, kim olursa olsun belki, sağ elden yaklaşıyordu ve dahası, daha da önemlisi, önemli olan. Eğitimli kulağım bana bir bacağı topal olduğunu bildirdi ve koltuk değnekleriyle yürüdü. Yaklaştıkça yaklaştı. Ama şaşırtıcı bir şekilde pencereden geçmedi. Hatta o aynı seviyeye geldiğinde fark ettim, ses tamamen kayboldu. Bu bana 2 şey söyledi. Birincisi, pencerenin tahtalarla kapatılmış olması, ana kanala bakmadığı. Diğeri ise, caddenin kendisinin uzağa doğru uzandığı cadde, zincirimin bağlı olduğu duvarın tam tarafından. Bu gerçeği öğrendiğimde Beckham'ın gözlerini açtı. Zincirinin izin verdiği kadar doğruldu ve etrafına bir bakış açısıyla baktı, sersemlemiş bir şekilde. Sonra sağ eli demir yakaya doğru yukarı çıktı boynuna ve ne anlama geldiğini fark ettiğinde daha da belirdi, öncekinden daha şaşkın bir şekilde. 1 dakika kadar tekrar uyuyakalmış gibi görünüyordu, sonra gözleri açıldı.
Ve açılırken bana ve onun gözlerine düştü şaşkınlık kelimelerde rahatlama buldu. Bay Hatteras, dedi, bir adamın kendi sesiyle konuşuyordu uyku. Neredeniz ve bu zincir ne anlama geliyor? Bana kendim bilmek istediğim bir şey soruyorsun, diye yanıtladım. Yapamam nerede olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama Port Said'deyiz. Ama istersen ne anlama geldiğini bildiğimi bilmek için, bence bu ihanet demek. Nasıl yapabilirim şimdi hissediyorsun? Gerçekten çok hasta, başım çok ağrıyor. Ama anlayamıyorum hiç yok. Bunun ihanet olduğunu söylediğin ne demek? Bu, korktuğum diğer tüm sorulardan biriydi. Çünkü ben de bunu yapabilirdim her şey bittiğinde acı bir şekilde suçlama. Ancak, hoş olmayan ya da hoş olmayan bir açıklama almak zorundaydı ve gecikmeden. Lord Beckenham, diye başladım. Dik oturup ellerimi birleştirdim dizlerime. Bu benim için oldukça kötü bir iş. Henüz korkak bir üne sahip ama itiraf etmeliyim ki kendimi oldukça inişli ve kötü hissediyorum seni o demir yakalı yerde otururken gördüğümde boynunu ve seni duvara tutan zinciri ve bunun içinde olduğunu bil. Bir ölçüm, tüm aptallığım bunu ortaya çıkardı. Ah, bunu söyleme Bay Hatteras, diye cömert bir şekilde cevap verdi. Ne ya da kim olursa olsun, eminim sen değilsin. Çünkü her şeyi bilmiyorsunuz efendim. Bekle, sonra biliyorsunuz bana böyle tam vermeden önce sana söylemem gerekenleri duydum affedilme. Bana ne dersen söylersen sonu suçlamayacağım, ama lütfen devam et. Orada işe koyuldum ve başıma gelenleri ona anlattım. Londra'ya vardığımdan beri, Nikola ile buluşmamdan ona bilgi verdim. Wedderell'in Baxter'a olan güvensizliğimden dolayı aceleyle Avustralya'ya gitmesi, telgraf olayını ve Baxter'ın meraklı davranışını anlattı sonrasında. Green Sailor Hotel'de iki adamla sonraki görüşmemi. Plymouth'a yolculuğumu anlattı ve bitirdim orada başıma gelen felaketle. Now görüyorsun, dedim sona olarak, neden kendimi böyle görüyorum suç çok bu. Affedersiniz, diye yanıtladı. Ama aynı şekilde gördüğümü söyleyemem, hiç hafif değil. O zaman daha açık olmalıyım. Öncelikle söylemelisin hiç şüphe yok ki. Baxter sizin için seçilmiştir. Nikola'nın özel bir amaç için öğretmeni olduğu ve kesinlikle onun ajanı. Sence o amaç neydi? Bilmiyor musun? Seni tetiklemek baba, seyahat etmene izin versin, emin olmak için. Neden seni istemeleri gerektiğini soruyorsun seyahat etmek mi? Doğrudan buna geleceğiz. Planları başarılı oluyor sahneye geldiğimde ve büyük bir hata gibi takdire şayan bir şekilde aptalım, bilinçsizce çalışmaya başlamalıyım ki onlara yardımcı olmak için, kötü niyetli planlar. Baban sonunda onay veriyor ve her şey ayarlanıyor hemen Avustralya'ya doğru yola çıkacağınız. Sonra anlaşılır ki ben de aynı teknede ayrılacağım. Bu Nikola'nın planlarına uymuyor hiç olmasa. Beni seninle yelken açmamı engellemeye karar verdi. Mutlu bir başarısız olursa, ben de onu takip edip Napoli'deki tekneye katıldım. Aman tanrım, şimdi başka bir şey görüyorum. O da ne? Sadece şöyle, o anda senin Napoli ile bu cehennem yeri arasındaki deniz hastalığı olağanüstüydü. Yanılmıyorsam, seni fiziksel olarak yaptılar ve öyleydi Baxter'ın yaptığı iş. Bu neden? Ah, bu henüz keşfedilmedi. Ama en ufak paranızı bahse girebilirsiniz şeytani komplolarının bir parçasıydı. Bundan en az emin şimdi burada olduğumuzu. Şimdi başka bir nokta. Hatırlıyor musun? Benim dün gece kumarhaneden kaçıyor mu? Çünkü gördüm Nikola yolda duruyor. Emin misin? Buraya nasıl gelmiş olabilir? Ve nedenleri ne olabilir bizi izlediğin için mi olacak? Neden, göremiyor musun? Planının nasıl başarılı olduğunu öğrenmek için tabii. Ve bu bizi orijinal sorumuza getiriyor, o hikaye ne? Buna cevap vermek biraz daha zor. Ama samimi soruyorum görüşüm, seni mahkum etmek ve babanı fidye için şantaj ediyor. Birkaç dakika boyunca ikimiz de konuşmadık. Görünüşte fazla görünüyordu kelimeler bulamıyordu ve Markiz hala yetişemeyecek kadar güçsüzdü uzun süre boyunca canlı bir sohbet. Başını yaslayarak oturdu eline baktı. Ama hemen tekrar yukarı baktı. Zavallı babam, dedi. Ne durumda olacak? Ve beni daha çok endişelendiren, diye cevapladım, onun asla pişman olacağı tavsiyemi dinlemişti. Ne aptaldım ki ona söylememiş olmuşum şüphelerim. Bunun için kendini suçlamamalısın. Eminim babam dayanır sen de benim kadar masumsun. Şimdi pozisyonumuzu düşünelim. İlkinde yer. Neredeyiz? Sence neredeyiz? İkincide, mümkün olan bir şey var mı kaçış şansı mı? İlkine cevabım, bilmiyorum. İkincisine ise, söyleyemem. Ancak bir şeyi keşfettik.
O da caddenin o pencerenin dışında yatıyor. Ama bu duvarın diğer tarafında koşuyor arkamda. Pencere sanırım bir tür bir yere bakıyor avlu. Ama ne yazık ki bu bilgi bize pek faydası olmuyor. Çünkü ikimiz de bulunduğumuz yerden uzaklaşamayız. Başka yol yok mu? Anladığım kadarıyla hiçbiri yok. Tarafında bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey, kapıya ulaşamayacağımız sürece. Ama o da ne ayaklarının yanında duvardan dışarı çıkmış mı? Daha iyi görebilmek için elimden geldiğince eğildim. Görünüşe göre bir pipo gibi. Kesinlikle bir borunun ucuydu ve odaya doğru dışarı çıkıyordu. Ama nereye vardığını ve neden bu tuhaf şekilde kesildiğini biliyor, uçabildiğim kadar cevap veremediğim iki soruydu. Sence sokağa mı çıkıyor? Beckham'ın kıydı hemen sorgu. Eğer öyleyse, belki bunu bazılarına seslendirebilirsin, yoldan geçen ve ondan yardım almasını iste. Ağzımı bir ayak kadar yaklaştırabilseydim harika bir fikir, ama bu zincir bunu yapmama izin vermediği için, en iyisi yüzlerce mil uzakta. Elimden gelenin en iyisini elimde tutacak kadar parmaklar. Sence bir çubuğun olsaydı bir kağıt parçasını itebilir misin? Bitirmek mi? Belki bir mesaj yazarız. Belki, ama bunun başka bir dezavantajı daha var. Gerekli şeye sahip değilim, bir parça çubuk. İşte sert bir saman parçası, bunu dene. Yaklaşık 8 inç uzunluğunda bir saman parçasını odanın karşısına doğru zıpın attı bana doğru ve aldığımda dikkatlice pipo. Ancak bizi bir hayal kırıklığı bekliyordu. Faydasız, diye hüzünle bildirdim samanı atarken. O dirseği yarı aşağıda ve bu herhangi bir mesajın gelmesini engeller, itilmek zorunda kalıyor. O zaman başka bir plan bulmaya çalışmalıyız. Cesaretini kaybetme. Sus, birinin geldiğini duyuyorum. Gerçekten de ağır bir ayak sesi geçitten aşağı doğru yaklaşıyordu. O kapatıldığımız odanın kapısında durdu ve bir anahtar vardı, kilidin içine girdi. Bir sonraki anda kapı açıldı ve uzun boylu bir adam odaya girdi. Tahtaların arasından geçen bir güneş ışığı pencereyi kapattı, üzerine düştü ve saçının beyaz olduğunu gösterdi ve yüzünde çiçek hastalığı izleriyle derin bir çukur vardı. Şimdi, nerede olmuştu bu iki tuhaflığa sahip bir adamla tanıştım ya da duydum mu? Ah, hatırlandı. Bir an kapıda durdu, etrafına baktı, sonra odanın ortasına yürüdü. "Günaydın beyler," dedi, hafif bir küçümseme bir ifadeyle. Hakaret gibi acıttı. "Umarım sen de, kötü misafirperverliğimizin size konaklaması sağlayacak." "Bay Prendergast," diye yanıtladım, "onu şu adla denemeye kararlıyım. Sevgilimin mektubunda bahsettiği adam. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle mahkum edildik? Serbest bırakılmayı talep ediyorum bir kez. Bu gözaltı için konsolosumuza hesap vermeniz gerekecek." Kısa bir süre boyunca, onun hakkında bilgim karşısında şaşkın görünüyordu isim. Ama kısa sürede kendini toparladı ve sırtını ikimizi de dikkatlice inceleyerek cevap verdi. "Çok memnun olurum," dedi alaycı bir şekilde, "ama izin verirsen bana söyleyebilirim, henüz açıklamalarla uğraşmamıza gerek yok bir süre." "Dua et, bununla ne demek istiyorsun?" "Tam olarak söylediğim gibi, çünkü muhtemelen bazıları için misafirimiz olacaksınız, uzun zaman var, açıklamaya gerek kalmayacak." "O zaman bizi esir tutmak istiyorsunuz, değil mi?" "Pekala Bay Prendergast, emin ol, ben kurtulduğumda seni zorlayacağım kolumun ağırlığını hisset." "Bence karşılaşırsak bir kavga olacağı çok muhtemel," cevap verdi. Cebinden soğukkanlıca bir sigara çıkardı ve yaktı. "Ve benim izlenimim, savaşmaya değer bir adam olacağınız Bay Hatteras. Babamın burada çok uzun süre kalmama izin vereceğini düşünüyorsan, çok fazla yanıldı," dedi Beckham. "Ve ödemesini beklediğiniz fidye konusunda, bir şekilde yarım kuruş alacağını sanmıyorum." Fidye, kelimesi anıldığında yeni ve kayır olduğunu fark ettim, esir alanımızın yüzünde bir ifade belirdi. Ancak cevap vermedi. Sadece her zamanki sinir bozucu kahkahası dışında. Bunu yaptıktan sonra kapıyı açtı ve Arapça bir şey çağırdı. Cevap olarak devasa bir zenci yaptı görünüşü, elinde 2 lesenin yerleştirildiği bir tepsi tutuyordu, yiyecek ve 2 büyük su bardağı. Bunlar önümüze konuldu ve Prendergast bize dedi ki, eğer açsak yıkılmamızı istedi. "Seni aç bırakmak istediğimizi hayal etmemelisin," dedi. "Yiyecek öldürecek, günde 2 kez size hizmet edilecek. Ve isterseniz, hatta olabilirsiniz, alkol ve tütün ile donatılmış. Şimdi, gitmeden önce bir tavsiye. Kaçış fikrine kapılma. Dışarıyla iletişim dünya kesinlikle imkansızdır ve göreceğiniz ki o tasmalar ve zincirler iyi bir gerilmeye dayanır. Sonra teslim olur.
Eğer uslu durursan kendinize iyi bakılır. Ama eğer biraz şaka yaparsanız farklı odalarda hapsedileceksiniz ve radikal bir şey olacak davranışlarımızda değişiklik yaptı. Böylece odadan çıktı, kapıyı kilitlemek için tedbir gösterdi dikkatlice arkasında. Tekrar yalnız kaldığımızda, uzun bir sessizlik üzerimize çöktü. Olacaktı genç Markiz'in cömert davranışını söylemek için boş bir şey bu berbat işte payımı düşünmek zihnimi rahatlatmıştı. Ama eğer bunu yapmasaydı, en azından başka bir sorunu daha yoğunlaştırırdı karar. Ne olursa olsun, kendime söyledim, bir yol bulacağım kaçacaksa babasına sağ salim geri dönmeliydi. Eğer öyle bunu yapmak hayatıma mal oldu. Ama nasıl kaçacaktık? Yapamadık bizi güvence altına alan zincirler nedeniyle yerimizden taşındık duvarlara ve tüm gücümü koymama rağmen bunu başarabileceğimi gördüm zımbayı 1 inçin 101 kısmı kadar yerinden çıkarmamak tutma yeri. Sabah yavaş ilerledi, öğle ortası gelip geçti. Öğleden sonra sürüklendi uzunluğu kasvetliydi. Ama yine de pozisyonumuzda hiçbir değişiklik olmadı. Gün batmaya doğru aynı devasa zenci tekrar odaya girdi ve akşam yemeğimizi aldık. O ayrıldığında gece boyunca kilitli kaldık. Sadece dertlerimizi düşünmek ve bizi canlandırmak için yerde koşuşturan çok sayıda fare. Önümüzdeki 7 günün olayları neredeyse kaydedilmeye değmez. Tabii ki her sabah gün doğduğunda aynı kok ekibinin ve aynı köpek havlardı. Saat 6'da ise aynı sakat her zaman arkamdan sokakta ilerliyordu. Saat 8'de neredeyse dakikalar içinde kahvaltı servis edildi ve aynı derecede akşamı da güneşin tam arkasında batması sırasında yemek ortaya çıktı üst üst. Bir daha Bay Prendergast'tan bir iz görmedik. Ama zincirimi çektiğim sayısın bir kez daha fazla olmadığını hiç görmedim ilk kez olduğundan daha gevşemişti. Birer ardı kaçış planları önerildi, tartışıldı ve kaçınılmaz olarak reddedildi uygulanmaz bir şekilde. Böylece bir hafta daha geçti, bir hafta daha, ta ki biz o iğrenç yerde en az 20 gün hapsedilmiş. Sonunda o zamanlar, tahmin edilebileceği gibi, biz insanların mümkün olduğu kadar çaresizlik ol. Yine de itiraf etmeliyim ki sabır ve cesaret gibi bir şey böyle bir koşullarda hayatımda hiç karşılaşmadığım bir yoldaşımla önce. Bana defalarca önemli gelen bir gerçek şuydu, her sabah 6:30 arasında, zaten olduğu gibi anlatılan, aynı sakat sokakta ilerledi. Ve bağlantılı olarak bu, son birkaç gün içinde ilginç bir tesadüf ortaya çıktı kendini bana gösterdi. Koltuk değneklerinin taşlara vurmasından birinin demir ayakkabılı olduğunu, ama diğerinin demirle yapılmadığını keşfetti. Şimdi, bir sakatta bu tuhaflığı nerede ve ne zaman fark etmiştim? O bunu kesin hissettiğim bir yerde gözlemlemiştim. Neredeyse günün yarısında bunu kafamda defalarca döndürdüm. Sonra, akşam yemeği, aydınlanma bana geldi. Adamı hatırladım varış günümüz Bacon'ımı çok etkilemişti ve koltuk değneklerinin kaldırımda çıkardığı ses, bizi terk ederken. Eğer benim varsayım doğru çıktı ve sadece iletişim kurabildik ona, işte altın bir fırsattı. Ama bunu nasıl yapacaktık? Biz tartışmak, sayısız zaman ama boşuna. O sokakta yürürken durdurulmalı, tartışmaya gerek yok hepsini. Peki bu nasıl yapılabilirdi? Pencere dışarıdaydı soru sorduğunda, kapı düşünülmezdi. O durumda tek kapı iletişim yeri yanındaki küçük boru olurdu. Ama benim yaptığım gibi daha önce belirtilmişti. Dirsek nedeniyle açıkça bir mesajı zorlamak imkansızdı. Bütün gün kendimizi adadık umutsuz gibi görünen bir zorluğu çözme çabalarına kadar. Sonra bir tür flash parlak bir ilham patladı üzerime geldi. Vay canına, anladım, dedim ki, kimse fısıldayacak diye kapıda dinliyor. Bir şeyi yakalamak için her şeyle halletmeliyiz mouse ve yardım çağrımızı dış dünyaya taşımasına izin ver. Harika bir fikir. Eğer bir tane yakalayabilirsek, bizi kurtardığına inanıyorum. Ama bir fare yakalamak söylemesi yapmaktan kolaydı. Ama o da öyleydi onlarla birlikte, çok çevik ve kurnazlardı ki, nasıl denediğimizi dene bir tane yakalayamıyorduk. Ama sonunda çabalarım ödüllendirildi ve biraz mücadeleden sonra değerli benim esir aldım, elde. Bu sırada aklıma başka bir fikir gelmişti. Eğer getirmek istersek Nikola ve çetesi adalete gider ve nedenlerini ortaya çıkarır bu komployu bize karşı kuran bir planı ortaya koymak için halka şu adresi sormak uygun olmazdı, yardım için büyüktü ve uzun süre hapis altında kalmamıza rağmen, ben öyleydim motivasyonlarını merak edecek kadar zayıftı. Hayır, olmalı ki her sabah evin önünden geçen dilenci, temyiz etmemiz gerekiyor.
Bu mektup seni benden daha çok ilgilendiriyor, dedim mahkum arkadaşıma. Cebinde kurşun kalem var mı? Yaptı ve hemen bana fırlattı. Sonra, küçük bir nefes aldı, cebimden bir kağıt parçası çıkardım, kendime şunu yazmaya karar verdim: Fransızca ve İngilizce, arkadaşımın yardımı. Eğer bu, genç bir kişinin gözüne çarpıyorsa. İngiliz 3 hafta önce yarım suveren hayır verdi. O kendisine yardım eden ve hapsedilmiş birine yardım etmesi için yalvardı. O günden beri, sokağa bakan boş duvarlı odada ve sağ taraftaki tahtalarla kapatılmış pencere. Bunu yapmak için küçük bir dosya alın ve onu odaya nasıl aktaracağınızı keşfedin. Boş duvardan sokağa çıkan küçük borunun yolu, belki bu yerinden çıkarılabilirse, böylece bir açıklık oluşturuldu. Dosya alındığında İngiliz 5 poundluk bir banknot bu mektup ile aynı şekilde ona iletilir ve başka bir mektup ise gizlilik sağlanır ve evdekiler kaçar. Bu önemli mektup kapı açılmadan önce henüz hazırlanmamıştı. Kilitleri açtı ve esas hizmetçimiz akşam yemeğiyle içeri girdi. O uzun zaman önce ilk alışkanlığını, yemeğimizi ayrı ayrı getirme alışkanlığını bırakmıştı kaplar, ama şimdi bize olduğu tencerede teslim edildi, pişirilip sonra leğenlerimize bölüyor. Bunlar sonuncusu, belki ilginç, varışımızdan beri yıkanmamıştı. Gardiyanımız odadayken titreyerek tuttum elimde mahkum olarak, ona bağlanan tek şey gibi tutunuyordum, özgürlük ile kapanıyordu. Ama kapı onun üzerine kapanır kapanmaz ben kapandım, yemeğimi yere yatırdım ve leğenimi bir tuzağa dönüştürdüm. O gecenin bize ne kadar uzun geldiği ve neyle olduğu tahmin edilebilir, titreyen bir heyecanla günün ilk işaretlerini bekliyorduk. Doğrudan hafif bir şekilde çıkardım ve çoraplarımın birini çözdüm. İplik böyle elde ettim ve bunu yaptıktan sonra bir ucunu not olarak, küçük bir pusula içinde yuvarlamıştım. Diğerini ise esir farenin arka bacağı. Sonra 6'ya kadar beklemeye başladık. Saat geldi ve dakika geçti, sonra duyduk koltuk değneklerinin taşlara vurmasını. Uzaklaştır. Yavaş yavaş ses yükseldi, sonra daha da zayıfladı ve karar verdiğimde neredeyse sırtımı eğip meraklı habercimizi boruya sapladım. Sonra sonucu beklemek için oturduk. Fare, kaçmaktan memnun olup açıklığa koşarken, hayatlarımızın da asılı olduğu iplik hızla peşinden geldi, sürükleyerek mesaj sonrasında. Dakikalar geçti, yarım saat, 1 saat ve sonra günün geri kalanında. Ve hala bize temiz ettiğini söyleyecek hiçbir şey gelmedi, başarılı olmuştu. O gece başka bir fare yakaladım, mektubu tekrar yazdım ve 6'da ertesi sabah saati onu tekrar yolculuğuna gönderdi. Bir gün daha cevap vermeden geçti. O gece bir tane daha yakaladık ve saat 6'da ertesi sabah onu gönderdi. 3. hatta 4. bir de ardından geldi. Ama hala başarısız oldu. Bu zamana kadar fareleri neredeyse imkansız hale getirmişti, yakaladık ama umutsuzlukla zekamız keskinleşti ve vurmayı başardık, sonunda bize bol miktarda bir tedarik sağladı. Çünkü mektup 6. kez yazılıp gönderildiğinde, şu anda sokaktan ayak sesleri geliyordu. Küçük hayvan tekrar sürünerek hareket etti, boruya girdi ve mesaj yolculuğunda bir kez daha kayboldu. Bir gün daha endişeli bekleyişle geçti. Ama bu sefer öyle değildik, hayal kırıklığına uğramaya mahkum. O gece saat 8'ler civarı, tam da bizim umudunu kaybediyordu, ayaklarımın yanında hafif bir ses duydum. O ses, sanki biri bir delikten bir çubuktan geçiriyormuş gibi tüm dünyayı tuğladı var. Bacon'ıma fısıldayarak durumu bildirdim. Sonra başımı eğdim, dinledim. Evet, yine ses geldi. Ah, keşke bir eşleşme vardı. Ama imkansız olanı dilemenin anlamı yoktu. Bu yüzden koydum, elim boruya indi. Hareket ediyordu. Elimde döndü, hareket etti, kısa bir süre ileri geri gidip sonra elimden kayboldu tamamen. Bir sonraki anda odadan çıktı. Birkaç saniye sonra soğuk bir şey elime saplandı ve onun pürüzlü kenarından anladım bir dosya olması için. Onu altından yapılmış gibi çıkardım ve sapladım, cebime attı. Bir ip parçası bağlanmıştı ve nedeni bunu başta hesaba katacak bir şey bulamıyordum. Ama bir an düşünce, bunun payımızın yerine getirilmesine yardımcı olmak için olduğunu söyledi, anlaşmanın bir kısmını. Yani, gizli cebden 5 poundluk bir banknot almak, kağıt paramı taşıdım, ipi bağladım ve işte anında içine çekildi. 1 dakika bile geçmezdi ki ben yakamın zımba üzerinde çalıştım ve yarım saatten kısa sürede delindim ve demir boynumdan koptu. 1 yıl denesem, ne kadar rahatladığını sana anlatamazdım, bana doğrulmaktı. Kendimi tekrar esnettim, sonra karanlıkta parmak uçlarıyla odayı geçti. Markiz'in yattığı yere gitti. Özgürsün,
diye fısıldadı, elimi sıkıp tutarak. Ah, teşekkürler Tanrım. Sus, başını yakanla çalışmaya başlamama izin ver. Daha fazla bir şey söyle. Bu sefer işime ayakta durabildiğim için pek iyi değildi Becon'ım benim kadar özgür olmadan çok önce. Ayağa kalktı ve bir sesle büyük bir rahatlama nefesi aldık ve karanlıkta sıcak bir şekilde el sıkıştık. Şimdi, dedim ve onu kapıya doğru götürürken, kaçacağız ve bizi durdurmaya çalışan adama acıyorum.